Bu videoyu seyrediyorsanız bunun anlamı bir kahraman sizin hayatınızı kurtarmıştır. Ama bu kahraman ne organınızı yapan cerrah, ne biz koordinatörler, ne hemşireler, ne yoğun bakımdakiler, ne servistekiler hiçbirimiz değiliz. Bu sizin hayatınızı kurtaran, size organını bağışlayan, ya vefat ettikten sonra organını bağışlayan ya da ailenizden birinin bağışladığı organla hayattasınız. Ve bunun keyfini çıkarmanız, daha sağlıklı bir şekilde hayatınızı sürdürmeniz için dikkat etmeniz gereken bazı konularda size bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle hastaneden taburcu olma aşamasına geldiğimizde taburcu olmadan önce yattığınız kattaki sekreter ve hemşire arkadaşlarımızdan mutlaka ilaç raporlarınızı, reçetelerinizi, eğer gerekli durumlarda istirahat raporlarınızı, refakatçılarınız varsa refakatçılarınız için mutlaka ve mutlaka raporlarınızı alıp hastaneden o şekilde ayrılmanızı istiyoruz. Hastaneden ayrılmadan önce alıcılarımızın 2 gün sonrası için poliklinikten randevu almalarını istiyoruz. Bu randevuya gelecekleri günlerde sabah aç karnına içecekleri ilaçları içebilirler. Ama tok ilaçlarını çantalarında hastaneye yanlarında getirecekler. Sabah kontrole geldiklerinde ilk önce kayıt yaptırıyorlar, kanlarını veriyorlar, kahvaltılarını ediyorlar. Kahvaltınızı ettikten sonra da ilaçlarımızı burada içiyoruz. Daha sonra muayeneye giriyoruz. Muayene sırasında doktor arkadaşlarımız o geçirdiğiniz süreçteki sıkıntılarınız, şikayetlerinizle ilgili sizden ön bilgi alacaklar. Öğleden sonra sonuçlarımız çıktığı zaman da tekrar ilgili doktorumuz sizin ilaçlarınızı planlayacak. İlk kontrole geldiğimizde önemli soracağınız sorulardan bir tanesi doktorumuza stentin ne zaman çekileceği. Böbrek alıcılarında idrar yollarının içinde küçük birer tane stent konuyor. Bunun sebebi idrar yollarında yapışıklık olmaması için konuluyor bu. Ortalama 3. haftada çekiyoruz ama sizin özel durumunuza, idrar kesenizdeki, idrar yollarınızdaki özel duruma bağlı olarak bazen daha uzun süre bunu burada tutmamız gerekebiliyor. O yüzden ilk kontrole geldiğimizde hastaların mutlaka ve mutlaka nefroloji doktoruna içimdeki stentin ne zaman çekileceğini sormaları gerekiyor. Bu çok zor bir ameliyatla değil, gayet basit bir şekilde üroloji bölümü tarafından çekiliyor. Bu süreçte pansumanlarımız var, dikişlerin alınma süreci var. Pansumanlarımız acil serviste yapılacak. İlk başlarda biraz sık yapıyoruz ama daha sonra pansumana bile ihtiyacınız yok denecek. Dikişleri genelde 3 ile 4. hafta civarında alıyoruz. Dikişlerin burada alınmasını tercih ediyoruz. Peki bu süreçte banyo yapabilir miyim? Evet, bütün hastalarımız banyo yapabilirler. Eczanelerde ve medikallerde bunlara benzeyen banyo bantları satılıyor. Bunların çok çeşitli boyları var. Daha küçükleri, daha büyükleri, kare olanları, dikdörtgen olanları. Kesi yerinize göre, şekline göre bunlarla banyo yapabiliriz. Hastaneden çıktığımız anda banyomuzu gerçekleştirebiliriz. Bunlar tek kullanımlıktır. Yani bir kere banyomuzu yapıyoruz. Banyodan çıktıktan sonra bunu çöpe atıyoruz. Terlediniz, yarım saat, 1 saat sonra yeniden banyo yapmanız gerektiğinde tekrar yenisini yapıştırıp banyo yapmamızda bir engel yok. Dikişlerimiz alınana kadar banyolarımızı mutlaka bu banyo bantlarını kullanarak yapıyoruz. Daha sonrasında hiç böyle bir şeye gerek yok. Normal şekilde banyomuzu yapabiliriz. Gelelim diğer şeylerimize. Evimize döndük. Evimize döndüğümüz zaman dikkat edeceğimiz şeyler neler? Öncelikle ev halkı dediğimiz, yani o evde yaşayan, uyuyan, yemek yiyen insanlarda herhangi bir ateşli hasta yok ise, birlikte yemek yiyoruz, birlikte sohbet ediyoruz, birlikte televizyon seyrediyoruz. Yani hiçbir ayrım, hiçbir şekilde yapmıyoruz bu insanlarda. Ancak eşimiz ateşlendi, çocuğumuz ateşlendi, annemiz ateşlendi. Yani evde bir ateşli hasta olduğu zaman mümkün olduğu kadar ayrı odalarda kalıyoruz. Bu özellikle ateşlenmenin ilk 48 saati birazcık bulaşıcı ve tehlikelidir. Bu dönemde hemen doktorumuzla irtibata geçerek gerekli önlemleri aldığımız sürece normal yaşantımızı birlikte sürdürüyoruz. Evde hiçbir şekilde organ alan kişinin tabağını, çanağını ayırmak, ayrı bir kaşık, ayrı bir çatal, ayrı bir bıçak ya da kıyafetlerini ayrı yıkamak diye bir şey söz konusu değil. Yani hiç kimse Levent'in çatalını fazla yıkayayım da Ahmet'inkini az yıkayayım demiyorsunuz. Hepsini gayet güzel şekilde yıkıyorsunuz. Yani hiçbir ayrım yapmadan birlikte normal bir şekilde soframızı hazırlıyoruz, birlikte yemek yiyoruz, birlikte sohbet ediyoruz, birlikte televizyon seyrediyoruz. Günlük hayatımızı hiçbir şekilde ayırmıyoruz.
Ancak ve ancak dışarıdan ziyaretçi, özellikle nakil sonrası ilk 3 ayda hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Burada şunu anlatmak istiyorum. Bazı hastalarımız şöyle yapıyor. Evimiz geniş, tamam, gayet güzel. Levent nakil oldu. Onun odasını alıyoruz, kapıyı kapatıyoruz. Biz de gelen misafirlerimizi salonda ağırlıyoruz. Şimdi ben, eşim ve kızım misafirliğe geldik. Merak ettik, ya bu böbrek nakli, karaciğer nakli nedir? Neyi nereye taktılar? Bu bir merak. Ondan sonra da diyoruz ki ya adamcağız, kadıncağız koskoca ameliyat oldu, bir gitmezsek ayıp olur diye toplumsal olarak geldik, ziyaretimizi yaptık. Bu ziyaret sırasında ev halkı ne yapacak? Beni, eşimi, çocuğumu salonda ağırladı. Çayımızı, kahvemizi içtik, sohbetimizi yaptık. Daha sonra bizim kızın tuvaleti geldi. Eşim onu tuvalete götürdü, geldi. Ondan sonra biz bu evden çıktık gittik. Bu süreçte biz hastayı hiç görmedik. Onun kapısı kapalı, kapı duvar. Biz içeriye ne girdik ne o dışarıya çıktı. Hiçbir şekilde görüşmedik. Peki akşam bütün herkes bu evden ayrıldı. Ortam sakinleşti. Ondan sonra hasta nereye çıkacak? Bizim oturduğumuz koltuklara, bizim bulunduğumuz salona, eşimle çocuğumun gittiği banyoya, tuvalete, yani biz eve girdiğimizde üstümüzle, başımızla dokunduğumuz şeylerle evin her yerine aslında dışarıdan getirdiğimiz ne kadar mikrop varsa bunların evin içine yaydık. Hasta da odadan çıktığı zaman o süreçte ne kadar görüşmese de bizlerle her taraftan elektrik süpürgesi gibi bunları aldı ve o şekilde gitti. Yani dolayısıyla bizim getirdiğimiz her şeye maruz kaldı. Odada durmasının bunun bir anlamı yok. Önemli olan dış kapıdan içeriye hiç kimseyi sokmamak. Günde 1-2 tane arkadaşınız gelebilir, çocuğunuz gelebilir, komşunuz gelebilir. Ama tek istediğimiz bu insanların işten, güçten geldikten sonra öncelikle eve gitmeleri, evde üstlerini başlarını değiştirip temiz bir kıyafetle size ziyarete o şekilde gelmeleri, ama birkaç kişiyi de kesinlikle ve kesinlikle aşmaması. Peki ev halkı dışarıya çıkabilir mi? Ev halkı tabii ki dışarıya gidebilir. Çocuklar okula gidebilir, bağınız, bahçeniz vardır, tarlanız vardır. Her yere gidebilirsiniz. Her türlü işi yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sorunumuz yok. Ama tek istediğimiz, eve geldiğiniz zaman sokak kapısından girdiğinizde önce banyoya gidiyoruz. Üstümüzü başımızdakileri çıkartıyoruz. Elimizi yüzümüzü bol su ve sabunla yıkıyoruz. Eğer çok kirli olduğumuzu düşünüyorsak bir duş yapıyoruz. Ondan sonra ev eşortmanı, entarisi ne istiyorsanız giyin ve normal istediğiniz şekilde hayatınızı sürdürebilirsiniz. Şimdi ben hastanede yaşıyorum. Benim de evde çocuğum var. Hastanede asansörde kimle çıktığımı, kafeteryada kimle oturduğumu ya da gördüğüm bir tane sandalyede benden önce kimin oturduğunu bilmiyorum. Ben de eve gittiğim zaman önce banyoya giriyorum, bütün üstüm başımı çıkartıyorum, elimi yüzümü su ve sabunla yıkadıktan sonra temiz bir ev kıyafeti giyip ondan sonra çocuğumla, yakınlarımla irtibata geçiyorum. O yüzden bu temizlik konusu bizim için en olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Peki evimi nasıl ısıtıp soğutabilirim? Bugüne kadar evinizi nasıl ısıtıp soğutuyorsanız, kaloriferdi, klimaydı, sobaydı, aynı şekilde ısıtıp soğutmanızda hiçbir engel yok. Evde kedi, köpek, kuş gibi tüylü hayvanları çok fazla tercih etmiyoruz. Bunlardan çünkü bazı bulaşıcı hastalıklar olabiliyor. Evde bunları istemiyoruz. Evinizdeki odalarda halı olabilir ama özellikle yattığınız odalarda halı tüylerinin daha kısa olan tüylü şeyler var. Az mikrop tutan, az toz tutan halılar var. Özellikle yattığınız odada bunların olmasını istiyoruz. Evde canlı ya da kuru çiçek olabilir. Bunda hiçbir engelimiz yok ama bunların yattığınız odada olmamasını istiyoruz. Yani evin diğer yerlerinde olmasında bizim için bir engel yok. Nakil olan kişilerin özellikle ilk 2 ay 10 kilo civarında kaldırmasında bir engel yok ama daha fazla kaldırmasını istemiyoruz. 2. aydan sonra daha fazla kaldırmanızda, spor yapmanızda herhangi bir engelimiz yok. Araba kullanmak organ alanlarda özellikle 4 ile 6 hafta kadar önermiyoruz. Çünkü ara ara tansiyon düşmesi, böyle göz kararması olacak. Tam direksiyonun başındayken bu bir göz kararması hem aracı kullanan siz ve sizin aracınızdakiler hem de çevre için tehlikeli olacağı için 4 ile 6 hafta kadar kullanmayı önermiyoruz. Maske bizim için önemli. Maskeyi sadece ve sadece nakil olan kişi kullanıyor. Bunu ilk 3 ayda kullanıyoruz. Evdeki ya da diğer aile fertlerinden birinin maske kullanmasına hiçbir şekilde gerek yok. Maskeyi ne zaman kullanıyoruz? Kendi evimizde maske kullanmıyoruz. Açık havada maske kullanmıyoruz. Kendi arabamızda maske kullanmıyoruz. Sadece ve sadece kalabalık ortama girmek zorunda kaldığımızda ilk 3 ay boyunca dolmuşa, otobüse binerken maskemizi takıyoruz.
Ama çıkardığımızda bu maskeyi direkt çöpe atıyoruz. Çünkü yol boyunca maske kapalıyken ben nefes aldıkça ağzım ve burnumla etraftaki toz ve mikroplar bu maskenin üzerine yapışmaya başlıyor. Eğer ben bunu cebime koyup biraz sonra tekrar kullanırsam bu yapışmış olanları tekrar içeriye almakla uğraşacağım. Aynı zamanda açık havada bazı hastalara maske takma desek de yürüyüş yaparken görüyoruz açık havada maske takıyorlar. Açık havadaki bu maske yine toz ve mikropları dağılıp gidecekken buraya yapıştırıp içeriye almanıza fayda yerine aslında bize zarar veriyor. Dolmuş otobüse binerken kalabalık yere yani hastaneye girerken ilk 3 ay boyunca takıyoruz. Bunun anlamı ilk 3 ay boyunca kalabalık yerlere girmiyoruz. Yani alışveriş merkezine gitmiyoruz, camiye gitmiyoruz, hanımların gün gezmesine gitmiyoruz. Yani kapalı ortamlara ilk 3 ay boyunca girmiyoruz ama açık havada herhangi bir engel ya da bir şeyimiz yok. Şimdi gelelim egzersizler konusuna. Egzersizler bizim için çok önemli. Ameliyat olduktan zaten birkaç saat sonra, yaklaşık 6 saat sonra hemşire arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız servisteyken size ne olur yürü diyorlar. Bunun amacı sizlere bir işkence çektirmek ya da zorluk çıkarmak değil. Buradaki amacımız sizleri bir an önce sağlığına kavuşturmak. Şimdi bizim hastalarımızın bir an önce yürümesini istiyoruz. Yürümekten kastımız tempolu yürümek. Yani böyle hanımların vitrin bakar gibi oraya buraya bakıp salına orası burası böyle ıhlıya tıslıya yürümek değil. Hızlı ama hızlı herkes için değişen bir süreç. Evden çıkıyorsunuz, hızlı yürüyebildiğiniz kadar yürüyorsunuz. Yorulduğunuz yerde duruyorsunuz, nefesleniyorsunuz ama orada bir ağaç, bir direk, bir dükkan belirliyorsunuz ve tekrar ya aynı tempoda geriye dönüyorsunuz. Ama ertesi gün o ağaç, direk, dükkan belirlediğimiz nokta neyse 2 adım daha ileriye, 3 adım daha ileriye gidiyoruz. Evde temizlik hariç her türlü işi nakil olan kişiler yapıyor. Buradan kastımız şu, özellikle biz eğitimlerde yüz yüze konuştuğumuzda bunu beylere takılıyoruz hep. Diyoruz ki sabah kahvaltıyı nakil olan kişi hazırlıyor. Sabah gidiyor yakındaki fırından simidi alıyor geliyor, eşine çocuklara soruyor. Diyor ki yumurtanızı nasıl istersiniz, çayınızı fincanla mı istersiniz, bardakla mı istersiniz? Sürekli olarak hareket ettiriyorsunuz. Akşam televizyon seyrediyorsunuz. Tam böyle filmin en güzel yerinde içeriden çayın demlenme sesi geliyor. Ondan sonra nakil olan kişiye diyorsunuz ki hadi Ahmetciğim şu çayları koyuver diyorsunuz. Ahmet Bey kalkıyor koşa gidiyor çayları koyuyor geliyor. Tam oturacak. Kız da diyor ki ya baba bir bardak da su verir misin diyor. Tabii kızım diyor koşa gidiyor suyu da alıp geliyor. Bunları neden yapıyoruz? Eğer bu insanları çok seviyorsanız ki bir organınızı verecek kadar sevdiğinize göre bu insanları çok çalıştırın, çok yürütün, çok hareket ettirin. Ama sevmiyorsanız oturtun onlara hizmet edin. Şöyle anlatayım. Bu benim kalp pompam. Bu pompa vücuduma pompayı basıyor ve vücudumun her yerini besliyor. Bunu da yeni takılan böbrek ya da karaciğeri besleyen damar olarak düşün. Bu pompa böyle bastığı zaman yani ben çok hareket edersem, çok yürürsem akciğerlerime bol miktarda oksijen girer. Bu pompa gücü bu şekilde basar. Bunun içinden kan beslenmiş, oksijenlenmiş, kaliteli olarak gider ve bu organa her yerini besler. Tam tersini yapalım. Pompa bu kadar basıyor. Çünkü ben az hareket ediyorum nakil olmuş kişi olarak. Pompanın gücü bu kadar. Bunun içinden kan az beslenmiş, az oksijenlenmiş, yavaş akmaya başlıyor. Bu da çapaklanmalara neden olabilir. İkincisi de gidiyor bu organın sadece burasını bekliyor. Çünkü pompanın gücü bu. Bütün her yerini besleyemiyor. Burada doktorun, hemşirenin ya da aile fertlerinin yapabileceği bir tek şey yok. Burada tek şey nakil olan kişi eğer ne kadar çok yürürse, ne kadar çok derin nefes alırsa, katta yatarken özellikle bu 3 tane top veriyor hemşire arkadaşlarımız sizlere. Bunları yeterince kullanırsa, yaparsa bu organın beslenmesi, oksijenlenmesi, kalitesi çok iyi olacak. İkincisi verdiğimiz ilaçlar yan etki olarak size kilo aldırıyor. İştahınızı açıyor. Bunun sonucunda bahçe bu kadar, bir tane böbreğimiz var, bir tane karaciğerimiz var. Şimdi bu kadar bahçeyi mi sulaması kolay, bu kadar bahçeyi mi? Eğer kilo almaya başlarsanız bahçemiz büyüyecek ve naklettiğimiz organın işleri zorlaşacak. O yüzden mutlaka tekrar ediyorum. Eğer bu nakil olan kişileri çok seviyorsanız çok yürütün, çok hareket ettirin. Ama az seviyorsanız onlara oturtun, bol miktarda hizmet edin. Şimdi gelelim su konusuna. Su konusu özellikle böbrek nakli olan hastalar için daha önemli. Su, yeni taktığımız organın can suyu.
Suyun temiz olduğuna eminseniz, ya bu su temiz, ben bunu gönül rahatlığıyla içerim diyorsanız her türlü suyu içebilirsiniz. Şişe suyu, çeşme suyu, şu suyu, bu suyu. Önemli olan temiz olduğundan emin olmanız. Eğer size bir doktor tarafından özel bir uyarı gelmediyse, nakil sonrası taburcu olduğumuzda eve gittiğimizde ideal içmemiz gereken su 2-2,5 litre. Ama özel bir durumunuz var, sıvı kısıtlamamız gerekiyorsa bunu zaten doktor arkadaşlarımız sizlere söyleyecektir. 3 yıl geçti, 5 yıl geçti, Konya'dasınız, dışarısı kar, kış, kıyamet. Hiç susamıyorum, hiç terlemiyorum ama en az 1,5 litre su içeceğiz. Maksimum sınırımız 5 litre. 5 litrenin üzerindeki su. Kim hasta geliyor diyor ki hocam diyor 8 litre su içtim, 10 litre su içtim. Bunun da bizim için bir anlamı yok. Bu da böbreği, karaciğeri yoruyor. 1,5 litre alt sınır, 5 litre üst sınır. Mutlaka ve mutlaka suyu içeceğiz. Onun dışında çocuk hastalarda boy ve kilosu daha düşük olan hastalarımızda da mutlaka ve mutlaka içeceğimiz sıvı oranlarını doktorumuza taburcu olmadan sormamız gerekiyor. Tuz, asla ve asla sofraya tuzluk koymuyoruz. Eğer tansiyonla ilgili özel bir durumunuz yoksa sizin şahsınıza Levent sen tuzsuz yiyeceksin denmediği sürece az tuzlu yiyoruz ve asla üzerine tuz eklemiyoruz. Ama mutlaka tuz durumunu da hastaneden çıkmadan önce doktorlarımıza ya da polikliniğe geldiğimizde mutlaka soruyoruz. Yemekler konusunda şimdiye kadar özellikle diyaliz hastalarında yasaklanan bir sürü yasaklar var. Nakilden sonra her türlü şey serbest. Kırmızı et, sebze, tavuk, acı, tatlı, kızartma, çay, kahve, kola, her türlü çerez, şeftali, muz, aklınıza gelen her türlü şey serbest. Yasak olanlarımız, altını özellikle çizmek istiyorum. Beyin yemek kesinlikle yasak. Onun dışında bu çiğ köfte, sakatat gibi temiz olmayan şeyleri önermiyoruz. Greyfurt yemek ya da greyfurt suyu içmek ömür boyu kesinlikle yasak. Nar yemek, nar ekşisi ve nar suyu kullanmak yasak. Çünkü bunlar ilaçların dengelerini bozuyorlar. Diğer videolarımıza bakarsanız orada özellikle Asuman Hoca'nın beslenme ile ilgili çok daha ayrıntılı videosu var. Bu konuda oradan da bilgi alabilirsiniz. Önemli olan temiz olduğunuz bildiğiniz şeyleri yemeniz. Peki ben her gün kırmızı et yersem bu benim için iyi mi? Değil. Her gün sebze yersem, her gün tavuk yersem yani dengeli olarak yememiz. Bir gün kırmızı et, bir gün beyaz et, bir gün sebze yani dengeli yememiz önemli. Şimdi buralarda biz salataları ve sebzeleri özellikle kilo almamak açısından öneriyoruz. Şimdi hanımlar benden çok daha iyi bilirler. Bir marulu, bir maydanozu, bir dereotunu yani bu tip yeşillikleri yıkamak birazcık zor ve zahmetlidir. Lütfen bunları sadece bol suyla yıkayın. Arada sirke damlatanlar var. Sirke damlatabilirsiniz ama sonrasında yine bol suyla yıkanması. Ama ek temizleyici ilaç ya da tedaviler ya da benzeri şeyler kullanılmasını hiçbir şekilde önermiyoruz. Şimdi biz dikkat ederseniz evinize insan girmesin diyoruz, temizliğe dikkat edin diyoruz, yediğinizin dikkat edin diyoruz. Şimdi şehir dışından gelen hastalarımız dışarıda bir lokantada, restoranda yemek yemek zorunda kalabiliyorlar. Bu gayet doğal. Ama tek istediğimiz lokantanın ya da restoranın kalabalık olduğu saatte lütfen gidip yemek yemeyin. Ya biraz daha erken gidin ya biraz daha geç gidin. Cam kenarında böyle daha havadar bir yerde parça et, parça tavuk gibi çok fazla ellenmemiş, çok fazla işlenmemiş şeyleri yiyin. Ama dışarıda yemek yerken çırağın içeride nasıl yaptığını bilmediğimiz marul maydanoz salatasını ya da benzeri şeyleri kesinlikle orada yemenizi önermiyoruz. Ama evde siz yaptınız, anneniz yaptı, kardeşiniz yaptı, bildiğiniz bir komşu yaptı. Temiz olduğunu bildiğiniz her türlü şey yemenizde bizim için hiçbir engel yok. Gelelim ilaçlar konusuna. Şimdi hastaneden taburcu olurken yukarıdaki doktor arkadaşlarımız size buna benzer bir ilaç tablosu verecekler. Bu ilaç tablosunun ben genel prensiplerini size anlatmak istiyorum. Bu tablo özellikle her kontrole geldiğinizde yanınızda olacak. Neden? Bu bizim aramızdaki bir iletişim aracı çünkü. Sekreter arkadaşlarım sabah kan alırken bu listeye bakacaklar. Hangi ilaçları kullanıyorsanız sizin ona göre kan vermenizi sağlayacaklar. Bu ilaçlar ilk başlarda çok kullanmamıza rağmen giderek ilaçların dozlarını azaltacağız. Ve bu ilaç dozu azaltımını da yine burada karşılıklı olarak konuşacağız ve bunun üzerinden yapacağız. Şimdi size verilen listede
En üste baktığınızda sabah 7 ile 9, öğlen 12 ile 2, akşam 7 ile 9, gece de saat 10 ile 12 diye saat aralıkları var. Bunu size vermemizin amacı günlük hayatınızda her gün sabah 7.30'da A ilacını içmek için sizi zorlamamak. Sabah 7.30'da içebilirsiniz, 8'e 12 geçe içebilirsiniz, 20 geçe içebilirsiniz ama bu esnekliği verdik diye 7 ile 9 arasında bu ilacı içmemiz gerekirken de saat 10'a kadar uyumayacağız. Şimdi bunlarda dikkat ederseniz özellikle sabah ve akşam kısmında aç ve tok satırları var. Aç kısmındakileri, sabah aç olanları, sabah kalkıyoruz. Kalkar kalkmaz aç karnına aç ilaçları içiyoruz. Bir adet yazan da burada mide koruyucu ilacımız var. Bunları içiyoruz. Bunların üzerinde dikkat ederseniz burada en sonda da yarım saat önce içilecek diye bir uyarı notumuz var. Yarım saat süre geçiyor. Bu arada elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, üstümüzü giyiniyoruz. Eşimize, çocuğumuza kahvaltıyı hazırlıyoruz ve bu yarım saat geçtikten sonra kahvaltı ediyoruz. Kahvaltının hemen sonrasında burada içtiğimiz ilaçlarımız var. Bunları tok karnına içiyoruz. En sonda da bu ilaçları içtikten sonra da gargaramızı yapıyoruz. Gargaranın en doğru kullanılışı bir çorba kaşığına 20 damlayı damlatıyoruz. Ağzımızın içinde her yere değecek şekilde güzelce çalkalıyoruz. Ondan sonra bizim önerimiz bunun yutulması. Ama bazı hastalarımız bu çok midemi bulandırıyor, rahatsız ediyor diyebilir. Haklılardır. 2-3 kere daha gezdiriyoruz ve tükürüyoruz. Ama su ya da meyve suyuyla içmiyoruz. Daha sonra bunun biraz daha altında yine listenizde işaretli olacak. Akşam tok kısmında yarım saat sonra da tok ilaçlarımızı içiyoruz. Videonun en başında söylemiştim. Kontrol günleri bu liste elimizde oluyor. Aç ilaçlarımızı evde içiyoruz. Tok ilaçlarımızı çantamıza koyup buraya getiriyoruz. Çünkü burada kan verdikten sonra kahvaltımızı ediyoruz. Tok ilaçlarımızı ve yarım saat sonra içeceğimiz ilacı burada içiyoruz. Size verilecek listede bir ilacın karşısında 3 kutu bitince kesilecek yazıyor. Bu ilacın farklı markaları, farklı isimleri var. Bu ilaç hastaneden çıktığınız gün her akşam yemeğinden sonra 2 tane içilmeye başlanıyor. 3 kutu bittiği gün mutlaka ve mutlaka kesiyoruz. Lütfen bazı hastalarımız 4. kutuyu ya yedek ne olur ne olmaz diye eczaneden ödünç alabiliyor ya da belki gerekli olur diye alabiliyor ama bunu devlet hiçbir şekilde 4. kutusunu ödemiyor. Ve bu ilacın kutusu yaklaşık olarak 2500 lira civarında ve hiçbir geri ödemesi yok. Biz de tıbben kullanmanızı hiçbir şekilde istemiyoruz. Bu ilacı Perşembe günü 3 kutum bitti ve kestim. 10 gün sonra da kontrole geldiğimde poliklinikteki doktor beye diyor, doktor hanıma diyoruz ki ben bu ilacımı 3 kutumu bitirdim. Şu gün şu tarihte kestim. O da hemen bilgisayara bunu bize not olarak kaydediyor ve sizin listenizden de bu ilacı çıkartıyor. Lütfen bunları kontrol günleri yanınızda getirin. Hem kan verirken hem de sonrasında bu listeleri ayrıntılı olarak kullanacağız ve sürekli olarak bunda değişiklikler yapıp ilk başta bu kadar kalabalık bir listeyken sonra birkaç tane ilaca düşeceğiz. Bunun dışında tansiyon ya da şeker için ilaçlarımız varsa bunları da aynı şekilde kullanacağız. Gelelim sigara konusuna. Sigara nakil olan kişilerde kesinlikle ve kesinlikle ömür boyu yasak. Çünkü yapılan tıbbi araştırmalarda öncelikle kullandığınız ilaçlarla birlikte sigara içerseniz tüm kanser türlerine olma riskiniz 3 kat artıyor. Bir diğeri size bu damardan bahsettim. Bu damarın içinde tıkanıklıklar meydana getirip bu damarın tıkanmasına neden oluyor. Kesinlikle sigara içmiyoruz. Peki ben sigara içmiyorum. Evin içindeki herkes püfür püfür sigara içiyor. Bu pasif içiciliğimiz dediğimiz şeyde kesinlikle ve kesinlikle evin içinde sigara içilmesi yasak. Evde sigara içen varsa onun takdiridir ama dışarıya çıkıyor, balkona çıkıyor, bahçeye çıkıyor. Burada sigara içiyor. Daha sonra evin içine girebilir. Üzerindeki kokunun bize bir engeli yok ama bunu mutlaka ve mutlaka dışarıda bırakıyor. Alkol konusu karaciğer nakli olanlarda alkol kesinlikle ve kesinlikle ömür boyu yasak. Böbrek nakli olan hastalarda nakil olduktan belli bir süre sonra arzu ediyorsa arada bir özel bir günü varsa içmesinde bizim için bir engel yok ama çok da önerdiğimiz bir şey değil. Gelelim acil durumlara. Acil durumlarımız var. Birincisi evde herkes birer tane ateş ölçer termometre ediniyorlar. Eğer ateşimiz 38 derecenin üzerine çıkarsa, çok şiddetli bulantı, kusma, ishal gibi sıkıntılarımız olursa, karnıma birisi böyle binlerce bıçak saplıyormuş gibi inanılmaz bir ağrı olduğu anda
Antalya'daysanız direkt bizim acil servisimize. Başka bir şehirdeyseniz bulunduğunuz yerin en büyük hastanesinin acil servisine gidiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben böbrek nakli oldum, karaciğer nakli oldum, çok şiddetli karnım ağrıyor, çok şiddetli ishalim var ya da çok fazla ateşim var. Hemen yaparsanız gecenin 2'si, bayram gecesinin 3'ü hiç fark etmez. Hemen müdahale edilirse birçok sorununuz çözülebilir. Ya pazartesi geçsin, nasılsa ben bir kontrole gideceğim, bir bayram geçsin, seyran geçsin derseniz o arada geçen birkaç gün içinde kalıcı hasarlar meydana gelmesi nedeniyle bu çok değerli organımızı kaybetme riskimiz var. Belki bir doktora gittiniz, sırtınızda ağrı var, kaşıntınız var, ayağınızda mantar var. Herhangi bir doktora gittiniz ve doktor size reçete verdi. Her doktora gidebilirsiniz, her reçeteyi alabilirsiniz ama hiçbir reçeteyi eczaneden alamazsınız. Mutlaka ve mutlaka sizi takip eden, eğer biz takiplerinizi sürdürüyorsak biz ya da başka ilde bazen başka hekim arkadaşlarımız da sizi takip edebiliyorlar. Mutlaka onlara soracaksınız. Çünkü sırt ağrısında bu ilacı değil, bu çünkü bazılarının yan etkileri var. Şu ilacı kullanacaksın ya da ayak mantarında hayır bunu kullanamazsın, bunu kullanabilirsin diye önerilerde bulunuyoruz. Diş çekimlerinde, dolgu yapmada da aynı şekilde önceden alınması gereken bazı önlemler var. Bunları yaptırmadan önce mutlaka ve mutlaka sizi nakil olarak takip eden merkezlerle irtibata geçeceksiniz. Gelelim cinsel hayata. Bununla ilgili özellikle yine Asuman Hoca'nın başka bir videosu var. Orada çok daha ayrıntılı anlatılıyor. Onu da izlemenizi öneriyorum. Cinsel hayat nakil tarihinden itibaren bir ay sonra serbest. Bay ya da bayan hiç fark etmez. İlk 1,5-2 yıl kadar çocuk sahibi olmanızı önermiyoruz. Daha sonra erkek hastalarda çok daha çabuk çocuk sahibi olma şansımız var. Bayan hastaların bazı özel durumları var. Dediğim gibi öbür videoda çok daha ayrıntılı olarak anlatılıyor. Onların da çocuk sahibi olmasında bir engel yok. Yalnız bu durumlarla ilgili bayan hastalarda nakil sonrasında kullanılan ilaçlar, geçirilen daha önceki sıkıntılara bağlı olarak adet düzensizlikleri meydana gelebiliyor. Adet daha kısa, daha uzun sürebiliyor. Süreçlerde değişiklikler olabiliyor. Mutlaka bir kadın doğum doktoruyla görüşsünler. Eğer altta yatan başka bir sebep yoksa bu büyük olasılıkla nakile bağlıdır. Genelde 6 ay ile 1 yıl içinde kendiliğinden düzene giriyor. Erkek hastalarda da yine geçirilen hastalıklar, süreçler, vücuttaki yıpranmalara bağlı olarak cinsel hayatlarında sertleşme güçlüğü meydana gelebiliyor. Böyle bir durumda da yine bizlerle ve üroloji bölümüyle irtibata geçerek bunların da çözümleri var. Dikkat ederseniz biz çok açık konuşuyoruz. Sofradaki tuzluktan, evinize girecek insandan yatak odanıza kadar. Amacımız size bu verilen organın, çok değerli hediyenin sağlıklı bir şekilde sizlerle çok uzun süre birlikte olmasını arzu ettiğimiz için bu kadar açık ve net konuşuyoruz. Lütfen eski hastalara sormayın. Tıp sürekli değişiyor. Bilgiler değişiyor. Biz bu bilgiler ışığında da sizlere daha net bilgiler vermeye çalışıyoruz. Yanlış biliyorsa eski hasta size yanlış söyler. Sonunda hepimiz üzülürüz. Lütfen sürekli olarak gelip bizlere, sizi takip eden nakil merkezindeki doktor arkadaşlarımıza, hemşire arkadaşlarımıza sorun ki sağlıklı ve güzel bir şekilde yaşantımızı sürdürebilelim. Çok değerli bir hediyeye sahipsiniz. Tek istediğimiz, tekrar söylüyorum, sağlıklı bir yaşam sürmeniz ve bütün amacımız bu. Çok teşekkür ediyorum.